Diş sıkma ve gıcırdatma çağımızın problemi. Yoğun iş ve okul hayatı, kalabalık şehir yaşamı ve bunların bize uyguladığı baskıyla maalesef diş sıkıyoruz. Diş sıktıkça da gün içinde zaten yoğun olarak kullandığımız çene eklemlerimize daha fazla zorlanmasına sebep oluyoruz. Diş sıkan hastalar bize çoğunlukla yüz, baş, boyun ağrısı şikayetiyle geliyorlar. Yorgun uyandıklarını belirtiyorlar. Ayrıca diş sıkma kulakta da çok ciddi problemlere neden oluyor ve pek çok hasta kulak ağrısı, kulak çınlaması ve doluluk hissiyle kulak burun boğaz bölümüne başvurup oradan bize sevk ediliyor. Ayrıca yaptığımız dental muayenelerde de yine hastaların dişlerindeki aşınmalar ve küçük mikro çatlaklarla birlikte bu teşhisi koyabiliyoruz. Çok yoğun diş sıkan hastalarda oldukça keskin, köşeli bir yüze rastlıyoruz. Diş sıkan hastalar çok yoğun kuvvet uygulayarak çene kaslarını güçlendirip büyütüyorlar ve bu büyüyen kaslar daha fazla kuvvet uyguluyor. Daha fazla kuvvet uyguladıkça daha da büyüyorlar. Bu şekilde bir kısır döngü meydana geliyor. Botoks enjeksiyonu günümüzde diş sıkmaya yönelik uyguladığımız çok yaygın bir tedavi yöntemi ve hastalar tarafından da çok tercih ediliyor. Çünkü klinik ortamda çok kısa sürede ağrısız olarak gerçekleştirebiliyoruz ve etkilerini çok kısa sürede görebiliyoruz. Bu açıdan hastalarımıza çok avantajlı bir tedavi yöntemi olarak sunabiliyoruz. Küçük, incecik insülin enjektörleriyle maseter ve temporal kaslara, yani en çok kullandığımız, en kuvvetli çiğneme kaslarımız olan maseter ve temporal kaslara, bunların en kuvvetli olduğu noktalardan botoks enjeksiyonu yapıyoruz. Hastalarımızın botoksun maksimum etkisini görmeleri yaklaşık 14 günlük bir süreyi alıyor. Ancak bir haftanın sonunda tekrar biz hastalarımızı kontrole çağırıyoruz ve yine çok dirençli olan, tekrar sıkmaya çok meyilli, çok kuvvetli kas bantlarına bir miktar daha ek doz botoks yapıyoruz. Hastalarımız herhangi bir görsel değişikliğe, bir fonksiyon kaybına uğramıyorlar ve bizden çıktıktan sonra çok rahat işlerine güçlerine devam edebiliyorlar. Sadece istiyoruz ki ilk 24 saat bizim enjeksiyon yaptığımız bölgeleri olmasınlar ki ilaç orada kalsın, etrafa yayılmasın. Ayrıca yine ilk 24 saat kan basıncını yükseltecek çok ağır sporlar yapmasınlar, çok sıcak duş yapmasınlar, aspirin türevi kanamayı arttırıcı bir takım ilaçları kullanmasınlar. Botoksun ortalama 6 aylık bir ömrü var. Ve biz hastalarımızı mutlaka düzenli kontrollere çağırıyoruz ve de hastamızın metabolizma hızına, kaslarının sıkım gücüne bağlı olarak mutlaka 6 ayda bir birkaç kez ve bu birkaç kezi yine hastalarımızın metabolizması ve kas sıkım gücü belirliyor. Birkaç kez bu enjeksiyonu tekrarlayarak bu kuvvetli çiğneme kaslarının diş sıkmayı unutmasını, hacimlerinin daha normal boyutlara dönerek eklemlere uyguladıkları aşırı kuvvetin ortadan kaldırılmasını amaçlıyoruz.